Merhaba Richfluencer ailesi. Özetlemek gerekirse hangi vadiyi seçeceğimiz için 3 şeye baktık. Hedefimiz, parayı ne için ve ne zaman kullanacağız, risk toleransımız, dalgalanmalarda ne hissedeceğiz, zaman yönetimimiz, piyasayı ne kadar takip edebiliriz ya da ne kadar takip etmeye gönlümüz var. İşte bu sorulara verdiğiniz bütün cevaplar sizin yatırım stratejilerinizi netleştirmenize yardımcı olacak. Şimdi geliyoruz konumuza. Ama öncesinde ben de sizden videoyu beğenmenizi, takip etmenizi ve paylaşmanızı rica edeceğim. Şimdi bu stratejiler konusunda da biraz konuşalım. Oturdunuz, bu 3 soruyu kendinize sordunuz ve kendi cevaplarınızı verdiniz. Şimdi gelelim bu cevaplara karşı uygulanacak stratejilere. Diyelim cevabınız kısa vade. Ben dediniz kısa vadeciyim. Yani spor arabaları seviyorum. Daha dikkatli olurum ama ben gittiğim yere hızlı gitmek istiyorum. Kabul. Bu neyi ifade ediyor? O zaman siz saatlik, dakikalık, günlük, haftalık ya da birkaç aylık fark etmez al-sat yapacaksınız demektir. Bunun avantajı var mı? Tabii ki var. Burada hızlı kazanç fırsatları var. Piyasanın her ani hareketinden yararlanıyorsunuz. Her düştüğünde alıyorsunuz mesela, her yükseldiğinde satıyorsunuz. Yüksek kar marjından ziyade sürekli alıp satmak üzerinden ölçeklendiriyorsunuz işi. Şöyle düşünün, bir hisseyi 130 TL'ye alıyorsunuz, 140 TL'ye satıyorsunuz. 130 TL'ye alıyorsunuz, 140 TL'ye satıyorsunuz. Aynı belirli bir baremde onlarca işlem yapıyorsunuz. Hepsinden atıyorum %7 kazandınız, %7,5 kazandınız. 10 tane işlem yapıyorsanız bunu ne kadar sürede yapıyorsunuz? 2 ayda sürdü. 2 ay içerisinde işte %75 gibi bir kazanç sağlıyorsunuz. Tabii bu söylediklerimin hepsi afaki. Ve bu kazancı da birkaç kere daha tekrarladığınız zaman aslında yılda ciddi bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Peki bu kolay mı? Bu dünyanın en zor işlerinden biri. Çünkü çok yoğun bir takip gerektiriyor. Ciddi bir bilgi birikimi gerektiriyor. Ciddi bir duygusal dayanıklılık gerektiriyor. Ciddi bir mesai harcamanız gerektiriyor. Ve burada nasıl hızlı kazanç varsa aynı hızda da hızlı kayıplar da söz konusu. Burada temel olarak traderler neyi kullanıyor? Teknik analizleri kullanıyor. Burada kendine ait birçok analiz metodu var. Şu an bunlara girecek durum yok. Bu bambaşka bir konu. Ama buraya bakarak teknik analizciler alım satım fırsatlarını değerlendiriyorlar ve bu aradaki marjdan kar sağlıyorlar. Şimdi yeni yüzyılın bize getirdiği muhteşem yeni bir teknoloji var. Biz bunlara grid botlar diyoruz. Bu botlar insan olmadan robotlarla bu insanların yaptığı işlemleri tekrarlıyorlar. Siz belirli skalalar belirliyorsunuz. Sistem yani robot o skala her alt aşağı düştüğünde kademeli olarak alım yapıyor. Her yukarı çıktığında kademeli olarak da satım yapıyor. Kendine göre onun stop loss gibi onu dengeleyen sistemleri var. Ve minimumda kayıplarla maksimum kazanç üzerine bu robotlar çalışabiliyor. Bunlar aslında zamanım az diyen ama kısa vadeciler için yeni çıkmış güzel finansal teknolojik sistemler. Burada ister gridbot'la çalışın, ister kendiniz teknik analiz yapın. En önemli şeylerden birincisi stop loss kullanımı. Yani düşüşlerde satışı tetikleyin arkadaşlar. O hissenin gözünüzün önünde düşmesine izin vermeyin. Madem amacınız sürekli al-sat yapmak, o zaman düşüşlere bir stop loss koyun. Atıyorum 130 mu? 140 mı hedefliyorsunuz? 125'e düştüğünde koyun stop loss'u. Orada 5 birimlik zararla o hisse elden çıkarılsın. Böylece ne yaparsınız? O hissenin daha da düşmesinden yani daha büyük kayıplardan kendinizi koruyabilirsiniz. Bir diğeri de kar realizasyonu. Ya mutlaka al-sat yaparken de öyle belirli bir kar hedefiniz olsun. Açgözlük yapmak çok önemli değil. İşte ben bu hissede işte karlılık buraya geldiği zaman mutlaka bir satış yapacağım. Kar realizasyonu yapacağım. Ya sonrasında işte karı bırakacağım, ana paramı çekeceğim. Ya da işte tamamını çekip İşte bu A temettü hissesi miydi, B temettü hissesine yatıracağım gibi ya da A sektörü müydü, B sektörüne yatıracağım ya da A tip hisse miydi, B tip hissesine yatıracağım gibi kendinize göre hem riski düşürecek, hem karınızı arttıracak, hem kar realizasyonlarıyla yaptığınız ticaretin kazancını fiziksel olarak görüp bunun tatminini yaşayacak bir sistem kurmakta aynı zamanda riski dengeleme konusunda da ben de kişisel olarak fayda görüyorum.
Şimdi gelelim orta vadeye. Dediniz ki düşündünüz ben bu kadar yüksek risk, bu kadar takip, bu kadar bilginin altında ezilirim arkadaş. Ama ben çok böyle uzun süreler de beklemek istemiyorum. Çünkü görüyorum ya 5 yıl bekliyorlar, aynı yerde duran hisseler var. Yani ama ben kararlıyım. Yani buna da zaman ayıracağım artık. Ve hedefleriniz de bu yönle uyumlu. O zaman ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki ben orta vadeye karar verdim. Bu yatırımların süresi genelde 6 ay ile 3 yıl arası değişiyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten daha az stresli. Burada amacımız trendi yakalamak. Ve 3 yıl içerisinde mutlaka bir trend geliyor ve biz onu yakalayıp onun dalgasıyla hisse değerimizi arttırabiliyoruz. Bunun da bir dezavantajı var. Çünkü biz aslında kısa vadede kazanabileceğimiz tüm fırsatları göz ardı ediyoruz. Ya da uzun vadede bileşik etkinin servet birikim yönündeki etkisini de göz ardı ediyoruz. Ama şu an hedeflerimizle bu uyumluysa bu da gayet güzel. Peki biz orta vade derken ne olursa mantık olur orta vade? Yani hem kısayı kaçırdık değil mi? Hem uzunu kaçırdık. O zaman hiç ortayı seçmeyelim mi? Hayır. Şimdi bizim hedefimiz diyelim bir ev almak, bir ihtiyacımızı görmek ve önümüzde 3 sene, 5 sene sonra gibi dar bir hedefimiz var. Risk olarak da orta seviyede bir risk alabiliyoruz. Bilgi birikimimiz de, zaman yönetimimiz de buna böyle el veriyor. O zaman biz ne yapabiliriz? Şöyle bir plan yapabiliriz. Daha önceki videomda bahsettiğim Çağan Enerji'nin örneğini hatırlayın. Bu şirket ne yaptı? 2 yıl sonra dedi ben santralim bitmiş olacak. Pazar payım %5'ten %8'e çıkmış olacak. Ve şirketin gelirleri de %30'un üzerinde artmış olacak. Şirketin bugün fiyatı 140 lira mı? %30'un üzerinde artsa yaklaşık olarak 200'ü bulur mu şirketin hisse senedi fiyatı? Bulsa fena mı? Değil. Niye buradaki bir büyüme fırsatını kaçırayım diyorsunuz? Alın size orta vadeli bir büyüme fırsatı. Aynı bunun gibi uzun vadede yatırımını yapmış, kesin 2 sene 3 sene sonra gelirinin artacağı belli olan, pazar payının artacağı belli olan bir yere biz buna büyüme yatırımı diyoruz. Bu hamlesine eğer paramızı şimdiden yatırırsak hiç kısa vadenin dahi stresine girmeden, orta vadede hiç üzülmeden, yorulmadan bize kazanç var mı? Var. Yani orta vadede hedefimiz trendleri yakalamak, yani bu tür büyüme fırsatlarını hedeflemek. Kullanacağımız araçlar neler olabilir? Bir kere trend takibi. Oturacaksınız arkadaşlar, orta vadeli bir plan yapacaksanız sektörle ilgili tüm haberleri okuyacaksınız. KAP'ta yayınlanmış belgeleri okuyacaksınız. Hedeflediğiniz sektörün içerisindeki şirketlerin hangi yatırımları yaptığını, hangi büyüme projelerine girdiğine, yeni pazar arayışları yaptı mı? Yani hangi atılımlar yapacak ve bu atılımların geri dönüşü ne kadar da olacak? Çünkü bunların hepsinin projeksiyonları buralarda size aydınlatıcı metinlerde veriliyor. Buna göre yatırım yapacaksınız. Biz buna zaten trend takibi diyoruz. Yani şirket büyüme dönemindeyken şirkete yatırım yapacaksınız. Artık istikrar dönemine geçtiğinde şirketten paranızı çekip yeni büyüme dönemine giren şirketlere yatıracaksınız. Orta vadede aslında en güzel yatırım seçeneklerinden, stratejilerinden biri temettü hisseleridir arkadaşlar. Çünkü o süreç içerisinde ihtiyacınız olan parayı hem nakit olarak hem hisse değeri artışıyla birlikte alırsınız. Hem de plan, proje bittiği an oradan paranızı çekerek ihtiyacınız olan alana yatırırsınız. Şimdi geliyoruz uzun vadeye. Uzun vadeye biz sabır ve servet birikimi diyoruz. Çünkü minimum 5 yıllık plan, minimum, hatta daha uzun süreleri kapsıyor. Buradaki amacımız ne? Arkadaş ben zamanın gücünü arkama alırım. Bileşik kazanç orada benim yerime benim servetimi biriktirir. Bu sürede de ben hiç piyasa takibiyle ya da çok az minimal düzeyde piyasa takibiyle uğraşırım. Ve gerçekten daha az stresli bir hayat yaşarım. Bunun tabii dezavantajları yok mu? Var. Ciddi bir sabır gerektiriyor. Çünkü düşünsenize 5 yılda 10 yılda dünyada neler oluyor? Bakıyorsunuz yıl olmuş 2000 hisse değeri 140 lira, yıl olmuş 2002 hisse değeri 160 lira. Doğru düzgün hiçbir artış yok. Büyük bir stresle bekliyorsunuz. Herkes bu sürede ne paralar kazandı ama sizin 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyat seviyelerinde hisseniz bir türlü yürümüyor. Yani bu süreçte de zaten en büyük sorun fiyatın uzun süre belirli bir skalada çakılı kalma sorunu. Kısa vadeli gözlükler ya da orta vadeli sistemler ne kadar çarpıcı olsa da uzun vade bir tarafa bırakılamaz arkadaşlar. Çünkü orada bir servet birikimi var. Bununla ilgili önemli bir size örnek söyleyeyim. Mesela Warren Buffett 1988 yılında Coca-Cola'dan hisse alıyor. Hisseler 90'lar boyunca sadece %5 artıyor. Çoğu insan için bu büyük bir başarısızlık. Ama Buffett bununla ilgilenmiyor.
Yıllarca diyor ki bu bir güçlü bir şirket. Buna hiçbir şey olmaz. Bu eninde sonunda döner, kendi bulunduğu içsel değerine ulaşır. Bu sürede de aldığım temettüler yanıma kâr diyor. Ve hiç ilgilenmeme gerek yok. Başına ben bu şirketin içsel analizini yaptım. Şirketin geleceği seviyenin büyüklüğünü biliyorum. O yüzden beni hiç ilgilendirmez diyor. Düşünün, şu ana kadar Warren Buffett Coca-Cola'dan 1988 yılından bu yana milyarlarca dolarlık temettü aldı. Hisse değerlerindeki artışı saymıyorum bile. Yani uzun vadenin de böyle güzel ve büyük ödülleri olabiliyor. Eğer bir emeklilik planı yapmak istiyorsanız ya da çocuklarınızla bugünden bir emeklilik planı düşlüyorsanız en güzeli uzun vadeli yatırım. Çünkü uzun vadeli yatırım aynı bir ağacı büyütmek gibi. Bugün ektiğin bir tohum ve onu sabırla beklediğinizde, sürekli olarak ona suladığınızda, onunla ilgilendiğinizde yıllar içerisinde altında oturduğunuz koskoca bir çınar haline geliyor. Temettüde, tabii çınarın meyvesi yok ama temettüde ondan yediğiniz, ağacından yediğiniz meyveler. Koskoca bir incir ağacı haline geliyor. Hem altında oturuyorsunuz, gölgesinden yararlanıyorsunuz, hem de yazın o tatlı tatlı incirlerinden hapur hapur yiyorsunuz. Peki ben burada ne yapmanızı öneririm? Birinci, lütfen sektör liderlerine odaklanın. Yani eğer uzun vadeli bir yatırım yapma gibi bir planınız varsa, buna kararlıysanız gerçekten sektörde sağlam temellere dayanmış şirketlere yatırım yapın. Çünkü bu şirketler istikrarlıdır. Piyasa dalgalanmalarından çok fazla etkilenmez ve gerçekten zamanla büyür. Özellikle şirketlerin mutlaka tarihçilerin hikayelerini okuyun. Bakın bakalım eski krizlerde nasıl davranmış, büyümesi nasıl etkilenmiş, o dönem temettü dağıtımlarında nasıl hareketler olmuş. Yani şirketi özümserseniz ve o sağlam şirketlere güvenle yatırım yapmaya devam ederseniz zaten o sizi hiçbir şekilde sırtınızı yere getirmeyecektir. Baktınız ya ben bunu şirket çok iyi diye aldım. Çünkü öyle şirketler var. Vadeler geçiyor kardeşim. Artık ne kadar bekleyeceğim diyorsanız ve o şirketin aslında büyüme potansiyelini kaybettiğini hissediyorsanız. Çünkü olabilir. Mesela böyle teknolojik şirketler olmadı mı? Nokia gibi düşünün. Yani zamanında çok iyi yerlerde olan Kodak gibi düşünün. Ne yaptı? Zaman içerisinde bütün rekabet gücünü kaybetti. Eğer siz de yatırım yaptığınız şirketin evet belirli bir stabilitede gidiyor ama bakıyorum artık büyüme potansiyelini kaybediyor diyorsanız orada ben illa uzun vadede orada kalacağım diye bir hataya sakın düşmeyin. Hemen portföyünüzü güncelleyin. Çünkü böyle bir videom da vardı. Para asla unutulmaz arkadaşlar. Ben uzun vadeciyim. Oraya koydum, unuttum. Yok. Peki siz ne yapıyorsunuz diye merak ediyor olabilirsiniz. Ben her zamanki gibi Fulya'nın kişisel yöntemlerini uyguluyorum. Yani vadeleri karıştırıyorum arkadaşlar. Ben hiçbir zaman tek bir vadeye odaklanarak yaşayamam. Çünkü benim günlük kazanca da ihtiyacım var. Orta vadede büyüyen şirketlere yatırım yapma gibi bir heyecanım da var. Uzun vadede hem çocuğum hem kendim hem emeklilik dönemimiz için ailemizin refah içinde, servet içinde yüzmesi için yapacak planlarım da var. O yüzden de benim de size tavsiyem portföydeki vadelerinizi karıştırın. Atıyorum kendi risk algınıza göre yani neye binmek istediğinize, hangi ulaşım aracını kullanmak istediğinize göre %20 günlük kazanç yani grid botlarla ya da algoritmik ticaretle yaptığımız kazançlar kısa vade, %40 orta vade yani hedef bazlı şu şirket yatırım şu şirket şu yatırımı yapmış gibi belirli sürede hızlı geri dönüşler sağlayacak orta vade, %40 da daha az stresli, daha güçlü şirketlere yatırım yapan ve zamanın ve bileşik etkinin ve servet birikiminin arkama aldığım, gücüyle aldığım uzun vadeli bir olabilirse temettü ödeyen sağlam şirketlere yatırım şeklinde bir vade dağılımı yapıyorum. Peki ben ne yapmıyorum? Sadece uzun vadeye güvenmiyorum arkadaşlar. Yani uzun vade her zaman kazandırır demiyorum. Şirketin düşündüğüm büyüme potansiyelini kaybettiğimi düşündüğüm an hemen portföyümü yeniliyorum. Kısa vadede de sabırlı olmayı öğreniyorum. Zarar ettiğim anlarda planıma sadık oluyorum. Ne olursa olsun planımın dışına yani koyduğum kriterlerin dışına çıkmamaya çalışıyorum. Burada da stop loss gibi, kar realizasyonu gibi riskimi düşürecek şeyleri
üşenmeden, ihmal etmeden mutlaka her işlemimde kullanıyorum. Ve orta vadeli işlemlerimde de asla belirsizliğe izin vermiyorum. Diyorum ki A şirketindeki planım bu. Bu fiyat buradan buraya çıktığı an ben buradan kar realizasyonumu alırım. Artık şirketin yataya geçmesine izin vermeden ben buradan çıkışımı yaparım diyorum. O yüzden söylüyorum ya, yatırım tavsiyeyle yapılmamalı. Yatırım çok kişisel bir şey. İster kısa vadede fırsatları yakalayın, ister orta vadede büyüme trendlerinden faydalanın, isterseniz de uzun vadede servetinizi biriktirin. Hangisinin size uygun olduğunu sizden başka kimse belirleyemez. Hangisinin size, hedeflerinize, risk toleransınıza ve zaman yönetiminize uygun olduğunu sizden başka hiç kimse belirleyemez. Şimdi sizden geri dönüş vakti. Öncelikle videoyu buraya kadar izlediniz. Bu videoda anlattıklarım kafanıza ne kadar yattı? Hangi vade sizin için daha uygun? Bundan önce vade konusundaki belirsizlikten ötürü yaptığınız hataları ve aldığınız dersleri de bizimle paylaşırsanız hep birlikte yeni şeyler öğrenelim. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da ihmal etmeyin. Umarım bugünkü bu videomla hepinizin kafasındaki soru işaretlerine cevap bulmanız konusunda yardımcı olmuşumdur.